Kahveli kurabiye denediniz mi? Bir de çikolata ile birleştirince bu kurabiyeler çok lezzetli oldu. Kıyır kıyır kıvamı, nefis kahve aroması ve çikolata. Bu kurabiyelerin tadı harika. Üstelik hazırlaması da çok kolay. İşte tarifimiz. Önce ganajı hazırlayalım. 120 gram çikolatayı doğrayın. Ben bitter ve sütlü kullandım. Eğer tırtıklı bir bıçak kullanırsanız daha rahat doğrarsınız. Şimdi bunu bir kaseye alalım. Üzerine ısıttığınız kremayı dökün. Kremayı kaynatmayın. Karıştırarak ısıtın ki kenarda oluşan baloncuklar sizi yanıltmasın. Tam 2 dakika bekleyin. Bırakın iki malzeme tanışsın. 2 dakikanın sonunda yavaşça karıştırın. Amaç çikolatayı eritmek değil, iki malzemeyi bütünleştirmek. Tamamen pürüzsüz parlak bir hal alana kadar devam edin. Kabuk yapmaması için üzerine değecek şekilde streç filmle kapatıp buzdolabında soğutun. Kuru malzeme için 200 gram unu eleyerek bir kaseye alın. 30 gram yani 2 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası ekleyin. Çeyrek tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı şekerli vanilin ekledikten sonra tel çırpıcınızla karıştırın. Böylece varsa topaklarda dağılmış olur. 165 gram oda sıcaklığına getirdiğiniz tereyağını geniş bir kaseye alın. Mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. İstediğiniz kıvama geldikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı granül kahve ekleyin. Çırpmaya devam edin. Gayet güzel. 60 gram pudra şekeri ekleyin. Mikseri önce düşük ayarda çalıştırın ki ortalık batmasın. Hepsi birleşip bütünleşene kadar çırpın. Artık kuru malzemeyi ekleyebiliriz. Yarısını ekleyip spatula ile karıştırın. Malzeme listesini videomun sonunda ve açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Gayet güzel birleşti. Şimdi kalan kuru malzemeyi ekleyip hamuru yoğurabiliriz. Kurabiye hamurunu çok fazla yoğurmayın. Sadece birleşip bütünleşmesi bizim için yeterli. Zaten göreceksiniz, hemen toparlanıyor. Şimdi hamuru yuvarlayıp daire şekli verin. Buzdolabı poşetine alın ve 30 dakika buzdolabında soğutun. Soğuduktan sonra hamuru 2 pişirme kağıdı arasına alıp açın. Pişirme kağıdını kaplayacak boyutta olsun. Artık şekil verebiliriz. 5 santim daire şeklinde kurabiye kalıbıyla kesiyorum. İstediğiniz boyutta ve şekilde kalıp kullanabilirsiniz. Tüm hamur bitene kadar devam edin. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye 2 santim aralıklarla yerleştirin. Önceden 175 derecede ısıtılmış fırında 15-18 dakika arası pişmeleri yeterli gelecektir. Bu arada ganaj soğudu. Üzerini açın ve mikserle kabarana kadar çırpın. Bu yeterli. Çok fazla çırpmayın. Kıvamı bozulur. Kurabiyelerimiz de güzelce pişti. İyice soğuduktan sonra yarısını ters çevirin. Ortasına yarım tatlı kaşığı ganaj koyun. İsterseniz bunu krema sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz. Kenarlara çok gelmeyin. Kurabiye fırından aldıktan sonra tepside de pişmeye devam edeceği için verilen süreyi çok aşmamaya dikkat edin. Şimdi diğer parçayı üzerine yerleştirip hafifçe bastırın. Bu hamurdan 48 adet kurabiye çıkıyor. Birleştirince 24 adet kurabiyemiz olacak. Kalan ganajı mikrodalgada 20 saniye ısıtarak krema sıkma torbasına alın. Üzerine istediğiniz şekilde sıkın. Çok profesyonel olmasına gerek yok. Sonuçta ev yapımı. Eğer ganaj yeterli gelmezse bitter çikolata da eritip sıkabilirsiniz. Ben ganaj kaldığı için ziyan etmek istemedim. Çok pratik, çok kolay bir kurabiye çeşidi. Evdekiler bu kurabiyeleri sizin yaptığınıza inanmayacak. Mutlaka buzdolabında muhafaza edin.
Zaten o kadar lezzetliler ki kısa sürede bitecektir. Deneyeceklerin şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere.